Bazen bir işi yapmak, bazen de yapmamak hayırlı olabilir. İnsan bunun hangisi olduğunu kestiremediğinde Rabbine yönelir, kendisine en hayırlı yolu göstermesini diler. İnsan kararsız kaldığında, kimin görüşüne güveneceğini bilemediğinde veya karmaşık bir meseleyle karşılaştığında, meseleyi Allah'a havale etmek kalbe huzur verir. İstihare yapılması düşünülen bir işin hayırlı olması halinde kolaylaştırılması için Allah'tan yardım istemektir. Geleceği yalnızca Allah bildiğinden, müminin yapabileceği tek şey, ondan yardım ve yol göstermesini dilemek olmalıdır. İstişarenin en güzel örneğini Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göstermiştir. Dinle ilgili konularda vahyi bekler, Cenab-ı Hakk'ın emrine göre hareket ederdi. Ancak savaş ve barış gibi tüm toplumu ilgilendiren, vahiy ile doğrudan bağlantısı olmayan meselelerde ashabına danışırdı. Bedir Savaşı'nda düşman kervanına saldırıp saldırmamak, Uhud'da şehri içeriden mi savunmak, yoksa dışarıda mı karşılamak gerektiği gibi konularda ashabının görüşünü aldı. Peygamber Efendimizin vefatından sonra da ashab-ı kiram aynı yolu izledi. Hakkında ayet veya hadis bulunmayan meselelerde karşılıklı görüş alışverişiyle çözüm aradılar. İstihare ise yapılması düşünülen bir işin hayırlı olması halinde kolaylaştırılması için Allah'tan yardım istemektir. Bazen bir işi yapmak, bazen de yapmamak hayırlı olabilir. İnsan bunun hangisi olduğunu kestiremediğinde Rabbine yönelir, kendisine en hayırlı yolu göstermesini diler. Eğer iş hayırlı değilse, ondan uzak tutulmasını ve gönlünün o işten soğutulmasını ister. Tarih boyunca insanlar, bilinmeyen geleceği öğrenmek için falcı, büyücü, medyum gibi kişilere başvurmuş. Bu kişiler de insanları kandırarak sömürmüştür. Oysa İslam, bu tür yollara başvurmayı kesin olarak yasaklamış. Fal ve büyüyü içki, kumar ve hatta puta tapmak kadar büyük bir günah saymıştır. Geleceği yalnızca Allah bildiğinden, müminin yapabileceği tek şey, ondan yardım ve yol göstermesini dilemek olmalıdır. Peygamber Efendimiz, önemsiz gibi görünen işler de dahil olmak üzere, her konuda istihare yapılmasını tavsiye etmiş ve ashabına bu duayı tıpkı Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretmiştir. İnsan kararsız kaldığında, kimin görüşüne güveneceğini bilemediğinde veya karmaşık bir meseleyle karşılaştığında, meseleyi Allah'a havale etmek kalbe huzur verir. Bilinen şekilde iyi, faydalı ve meşru olan işler için istihare gerekmez. İstihareden beklenen faydayı görebilmek için samimi bir iman gerekir. Hayırlı olan bir iş, istihare sonucu gönülde huzur, sevinç ve ferahlık hissi uyandırır. Eğer bu duygular oluşmazsa, istihare 3 veya 7 kez tekrarlanabilir. Buna rağmen, gönül ferahlamazsa o işten vazgeçmek uygun olur. Dileyen, Allah katında kıymetli olduğuna inandığı kimselerden kendisi için istihare yapmasını da isteyebilir. İstihare henüz kesin niyet ve karar aşamasına gelmeden önce yapılmalıdır. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh, o şöyle dedi: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, işlerimizin hayrını istemeyi, yani istihareyi öğretirdi. Şöyle buyurdu: Sizden biriniz bir iş yapmaya niyetlendiğinde, farz olmaksızın 2 rekat namazı kılsın. Sonra da şöyle desin: Allah'ım,
ilminle senden işimin hayrını dilerim. Kudretinden güç ve senin fazlu kereminden dilerim. Çünkü senin gücün her şeye yeter. Halbuki benim gücüm yetmez. Sen her gizli şeyi bilirsin. Ben ise bundan acizim. Allah'ım, bu işim, dinim, geçimim, akıbetim, bugünüm ve geleceğim için hayırlıysa onu bana nasip eyle, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Şayet bu işim, dinim, geçimim, akıbetim için şerliyse, bunu benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır neredeyse onu bana ihsan eyle, sonra beni onunla hoşnut eyle. Sonra o kimse haceti neyse onu söyler.